Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazır sistem önerilerinde bulunacağım. Sizler için gene fiyat performans hazır sistemleri dizdik. Ayrıca tavsiyeniz, öneriniz varsa da yorumlarda bekliyorum ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı videonun girişinde sergiliyorum. Evet, ilk hazır sistemimizle başlayalım. İlk hazır sistemimiz şu anda en düşük bütçeyle alınabilecek bir sistem. Normalde arkadaşlar ben tercih etmem. Göstermem bunları size. Fakat yani 7.000 lirası olan adam da var. Adam sıfır almak istiyorum diyor. İkinci el almak istemiyorum diyor. Biz de mecburen göstermek durumunda kalıyoruz. Hani dediğim gibi ben de biliyorum çok yüksek güzel sistemleri göstermeyi. Fakat şu anda bütçe bu. Fakat bu bütçedeyseniz ben size direkt toplama öneririm. Hani ikinci elden arkadaşlar biraz da sıfır böyle. Hani dediğim gibi işlemciyi sıfır alırsın. İşte ekran kartını ikinci el alırsın veya tam tersi. İşte RAM'ini uygun alırsın gene ikinci el. Yani bu şekilde bu bütçedeki arkadaşların bu şekilde toplaması lazım. Bununla ilgili videoları da biz gösteriyoruz sizlere. Hani ikinci el alıyoruz, sıfır alıyoruz. Yakın zamanda çok değişik videolar gelecek. Ayrıca birebir şu anda bilgisayar parçaları temin ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz normal vlog tarzında bir video çekeceğiz. Bilgisayar toplayacağız. Uygun fiyattan ikinci el olarak sizlere direkt kameralarda bunu göstereceğim. Ama şu anlık dediğim gibi biraz daha böyle yükselmemiz lazım. Hani biraz daha abonemizin artması durumunda böyle şeylere direkt geçiş yapacağız. Şu an sadece bir RAM tedarik ediyorum. Onu da tedarik ettikten sonra sizlere bizzat kendi ellerimle bir bilgisayar toplayacağım uygun fiyatla, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, sistemimiz budur. Bunun içerisinde Vega 6 grafik bileşeni olması lazım. Burada yazıyorum, hemen bakalım. Buraya yazmamışlar fakat dediğim gibi bunun ekran kartı, işlemcisi arkadaşlar APU bir sistem bu. Fiyat performans diyebilirim. Sıfır bandında konuşuyorum. Bakın arkadaşlar, sıfır şeylere bakacaksak, sistemlere bakacaksak yani normal. Bulamazsınız başka zaten yani bu fiyata, öyle söyleyeyim. Yani bulursanız da yani bu fiyat bandında olur. 100 aşağı 100 yukarı, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, sıradaki sistemime geçiyorum. Evet, sıradaki sistemimiz bu listede en önerdiğim sistem. Kesinlikle yani benim tavsiyem budur. Hani bütçeden bağımsız konuşuyorum. Yani 40 bin lira bütçesi vardır, ona bir şey diyemem. Şu anda benim tavsiyem budur arkadaşlar. 13.999 yani 14 bin lira gibi bir fiyatı var. İçerisinde RX 6650 XT modelli ekran kartı var. 512 GB M.2 SSD'si, 16 GB RAM'i, 3200 MHz frekans değeri var. Yani dediğim gibi anakart seçimi de idare eder, güzel bir anakart var. İşlemcisi de bizim işimizi görecektir. Yani oyun videosuydu, oydu buydu derken yani bu anlamda düşünerekten almanızı tavsiye etmem. Hani alıyorsanız hani işinizi görsün, oyun oynarsınız. Yani dediğim gibi yayıncı bilgisayarı falan filan demem buna ben, yani hiçbir şekilde. Ha, yayın yapılır ama yayıncı bilgisayar demem ben buna. Yani çok kaliteli bir şeyler arıyorsanız yükseltmeniz lazım arkadaşlar. Yani bütçeyi yükseltmeniz lazım. Bu bir gerçek. Ondan dolayı yani hani oyun istiyorsanız ve oyunun yanında da işte ofiste, videoydu, filmde falan derseniz bu sizlere tavsiyemiz olacaktır. RAM'leri de Agi markası adında bir RAM seçilmiş. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu RAM'i bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada fiyat oynuyor değiştirdiğinizde. Büyük ihtimal bu da gene kaliteli bir markadır, öyle söyleyeyim, ama ilk defa görüyorum. Ekran kartına gelecek olursak, ekran kartı arkadaşlar ASRock'ta bildiğimiz bir marka. Depolaması da M.2 SSD olarak geçiyor. 2100 okuma, 1700 yazma hızı var. Kasasını beğendim. Kasası güzel arkadaşlar. 550 wattlık da bir güç kaynağı var, öyle söyleyeyim. Burada güç kaynağının detayını da görebilirsiniz ayrıca arkadaşlar. Onun haricinde farklı bir tavsiyemiz yok buna ek olarak, parça olarak yani. Bir sonraki hazır sisteme geçiyorum. Sıradaki hazır sistemimiz incehesap.com'dan arkadaşlar. Ventus Evo diye geçiyor ismi hazır sistemin. Intel i3 13100F modelli işlemciye sahip. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani mesela bir videoda ben bunu öneriyorum. Sonraki videoda da bunu sizlere önerebilirim. Hala bu fiyat performanssa ben bunu önermeye devam ederim. Ama değişirse, daha da uygun bir şey gelirse onu öneririm size arkadaşlar. Dediğim gibi yani arada bir aynı sistemleri görebilirsiniz. Çünkü uygun olduğundan gösterir sizlere. Toplama bilgisayarda da aynı. Uygun bir parça varsa sürekli ben o parçayı kullanırım eğer bütçem uygunsa. Yani bu, dediğim gibi bizim amacımız fiyat performans. Ondan dolayı bu konuda çok dikkat ediyoruz, yani öyle söyleyeyim. Ayrıca önerilerinizi, tavsiyelerinizi yorumlarda bekliyorum. Her türlü eleştiriye de açığım. Dediğim gibi yani küfür hakaret olmadıkça, ki oldu arkadaşlar, yakın zamanda oldu. Gene edepli, adaplı bir şekilde cevap verdik biz. Hani dışlamadık, şey yapmadık. Tabii sonuna yorumu kaldırmak zorunda kaldım küfür olduğu için. Ama düzgünce bir cevap verdim. 6-7 saat durdu. Ondan sonra kaldırdım. Etik olaraktan. Yani etik geri yattı, öyle söyleyeyim yani. Küfürlere yani dediğim gibi yani hani küfür etmek yerine daha güzel eleştiri yönünde bir yorum yapabilirsiniz yani. Hani küfür etmek yerine kötü olmuş desinler daha iyi. Hatta benim için, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, bizim tavsiyemiz budur. İçerisinde RTX 4060 8 GB modelli ekran kartı var.
RAM'ine gelecek olsak 3200 MHz sizlere tavsiyemizdir arkadaşlar bu sistem, öyle söyleyeyim. Kısası Frisbee'nin değiştirebilirsiniz, burada size kalmış. Dediğim gibi biraz daha tabii bütçe yükseltmeniz lazım değiştirmek. Neyse arkadaşlar, sıradaki sisteme geçiyorum. Evet, bir sonraki sistemimiz Ütopya.com'dan. Bir önceki sisteme benzer bir sistem, işlemcisi hariç, öyle söyleyeyim. İşlemcisi arkadaşlar 12100F model işlemci. Diğeri 13100F model işlemciydi. Yani ben size onu tavsiye ederim tabii ki de, ama ya İtopya'dan almak istiyorsanız, mağazadan almak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz, öyle söyleyeyim. 16 GB DDR4 bir RAM'i var. Burada detaylarını biraz tuhaf yazmışlar ama şuradan bakabiliyoruz değil mi? Aynen, RAM'ine gelelim bu şekilde. Evet, G-Skill'in kullanılmış güzel kaliteli bir marka. Hatta en kaliteli markalardan biri. Benim hatta ilk RAM'im arkadaşlar bilgisayar toplamamda. Şu anki yani RAM arıyorum şu anda. G-Skill falan filan bulsam alırım yani, direkt gösteririm sizlere. Çünkü toplama videosu gelecek dediğim gibi. Şöyle kaliteli bir şeyler arıyorum, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, 3200 MHz'ti. Anakarta gelecek olsak Asus Prime 610M modelli anakart kullanılmış. 3200 MHz kadar bir desteği var bu anakartın. Onun haricinde SSD'sine bir bakalım. Evet, bir M.2 SSD'si var. Okuma yazma hızları gayet tatmin eder. Güzel bir hızda bir M.2 SSD. Onun haricinde evet, ekran kartına bir bakalım. Ekran kartı Asus GeForce RTX 4060. 8 GB bir ekran kartı. Gene oyun için güzel bir sistem arkadaşlar. İşinizi fazlasıyla görecektir. Kasanın tipini bu arada ben çok beğendim. Bilmiyorum ama ben beğendim yani. Çok güzel geldi bana. Sizlere de tavsiyemizdir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir sonraki hazır sisteme geçiyorum. Evet, sıradaki hazır sistemimiz teknobiyotik.com'dan AMD Ryzen 5 5600 işlemci, RTX 4070 ekran kartı, 12 GB. Yani daha uyguna bulabilirsiniz. Yani bu konuda dediğim gibi tavsiyeniz varsa yorumlarda bekliyorum, ama benim tavsiyem budur. Çünkü parçaların kaliteleri gerçekten çok güzel. Hani beğendim yani kullanılan parçaları. Öyle söyleyeyim. Mesela kasa Aerocool'un, mesela yani benim bildiğim en güzel markalardan biri kasa konusunda Aerocool. Güç kaynağı konusunda High Power'ım. Ben de High Power kullandım zamanında. Çok çok ilk kasamda da High Power vardı. Şu anda topladığımız sistemde de High Power bir güç kaynağı tercih etmiştik arkadaşlar. Hatta ikinci elde ama güzeldi arkadaşlar. Kaç watt ya? O da 500 watt olması lazım. 500-550 watt mı neydi? Öyle bir şey işte. Ee, Yani dediğim gibi bunun parçaların kalitesini ben beğendim yani. Tabii ki de bu fiyata gene vardır. Tercih sizin arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu aldığınızda kazıklanmış olmuyorsunuz yani, bunu bilin. Yani şu anda bunun ederi bu. Gidip bunu toplamaya çalışın, gene bu fiyata denk gelecek yani. Hatta bu fiyatı geçer. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan dolayı hani size işte bunu almayın diyenlere arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani bana gene bu aynı özelliklerde, aynı güzellikte, yani aynı kaliteli bir kasa göster, almayayım de. Yani onun haricinde dediğim gibi kesinlikle yani birilerini dinleyerek alacağınız şeyden vazgeçmeyin. Hani vazgeçiyorsanız bir şey alın. Öyle vazgeçin arkadaşlar. Sakın işte vazgeçip anlamazlık yapmayın. Sonradan fiyatları yükseliyor. Bakın, şimdi zam gelecek her şeye. Bunların fiyatları da artacak yani. Ben şimdiden söylüyorum sizlere. O yüzden bir an önce yani hızlı davranmanız lazım. Neyse arkadaşlar, bir sonraki hızlı sisteme geçiyorum. Sıradaki sistemimiz Synergigen.tr'den arkadaşlar. Ryzen 5 5600 RTX 4070 modelinde ekran kartı. Bir önceki sistemin benzeri, aynısı da diyebilirim arkadaşlar. Synergy'den tercih ettim. Şimdi Synergy'yi tercih etmemin sebebi arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, kullandığı parçalar gene aynı şekilde çok çok kaliteli ve şunu da belirteyim arkadaşlar, hani ürünün aldığı puan da çok güzel ve buna bir alternatif olaraktan mesela 4070 ekran kartını gösterdim size biraz önce. Gene 4070 gösteriyorum. Bu bir alternatiftir arkadaşlar. Hani tercih etmek isterseniz bunu da tercih edebilirsiniz, ama benim tavsiyem bir önceki sistemi alın. Tabii ki de bunu alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, mağazamızdan verilen siparişlerde aynı gün teslimat imkanı diyor. Büyük ihtimal bunu mağazadan da satın alabilirsiniz. Öyle bir imkan da olabilir. Ama dediğim gibi bir önceki sistemi almanızı tavsiye ederim. Bu da ona bir rakip sistem. Fiyatı yüksek olabilir. Dediğim gibi hani tercih size bağlı. Bir bakarsınız. Yani hani ne almak isterseniz onu alın. Dediğim gibi. Ama benim tavsiyemi soruyorsanız bir önceki sistemdir. Neyse arkadaşlar, bir sonraki sisteme geçiyorum. Evet, sıradaki ve son sistemimiz arkadaşlar. Gaminggen.tr'den Ryzen 5 7600 işlemcisi, Asus GeForce 4080 16 GB modelinde ekran kartı var. Burayı bayağı uzun yazmışlar, okuyamadım ya. 16 GB'de bir RAM var arkadaşlar. RAM konusunda bunu 32 yapmanızı tavsiye ederim özelleştirme bölümünden. 1 TB'de M.2 SSD'si var. Okuma yazma hızları gerçekten çok çok iyi. Yani SSD'sini hiç değişmenize gerek yok.
Onun haricinde arkadaşlar bakıyorum böyle değineceğim. İşte güzel bir kasası var. Kasasına zaten diyecek bir şey yok. Onu söyleyeyim. İşte RAM'ine gelecek olsak yani yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Frekans değeri de gene 5200 olsun ve yükseltin bunu. Ekran kartı arkadaşlar dediğim gibi Asus'un burada 256 bit 16 GB yayın yapabileceğiniz, oyun videosu çekebileceğiniz bir sistem bu. Onun haricinde farklı bir tavsiyem, önerim olmayacaktır arkadaşlar bu sistemle ilgili. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.